Merhaba, ben Savaş. Daha önce şu ana kadar yaşamış olan tüm insanların %93'ü öldü. Şu anda yaşayan her insan için artık hayatta olmayan 15 kişi var. Dünya tehlikeli bir yerdir sonuçta. Fakat dünyada en tehlikeli yer neresidir? Peki, gezegenimizin yüzeyinde en kalıcı tehlikeli yer nerededir? Sıcaklık ile başlayalım. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk saatler içinde, hatta belki de dakikalar içinde öldürebilir. Soğuk ortamlarda kıyafetsiz insan vücudu tek başına yaşamak için sıcaklığını korumakta yeterince başarılı olamaz. Bu da çok çaba gerektiren bir aktivitedir. Rahat ve sıcak hissettiğinizde bile günlük kalori alımınızın neredeyse yarısı vücudunuzun sıcaklığını korumak için kullanılır. Bir insanı alıp çıplak bir şekilde 0 santigrat derecedeki bir ortama koyarsanız yaklaşık 20 dakika içinde vücut iç sıcaklığını kaybetmesi nedeniyle ölür. Sıcaklığa ihtiyacımız var ama bundan daha fazlasına ihtiyacımız olan bir şey de oksijendi. Bu da bizim konumuzu Everest Dağı'nın zirvesine getiriyor. Tırmanıcılar aylarca kendilerini alıştırsalar da koşullara ancak kısa bir süre dayanabilirler. Şu an bulunduğumuz yerden doğrudan Everest'in zirvesine ışınlansaydık büyük olasılıkla sadece 2-3 dakika içinde oksijen yetersizliğinden ölürdük. Mariana Çukuru'nun dibinde ise ölüm daha çabuk gelirdi. Orada yaklaşık 11 kilometre suyun altındaysanız vücudunuzun etrafındaki basınç yaklaşık olarak 15.750 psi olacaktır. Bu da deniz seviyesinde standart atmosfer basıncının 1071 katından fazladır. Normal yüzme derinliklerinde her zaman nefesinizi tutabilirsiniz. Ancak o kadar aşağıda bu kadar baskı ile akciğerleriniz hemen çökecek ve oksijen olmadan beyniniz 15 saniye içinde bilinçsiz kalacak ve 90 saniyenin altında öleceksiniz. Bu da şuna benzer, uzaya koruyucu kıyafeti olmadan çıkan bir astronot kadar hızlı ölürsünüz. Ancak erimiş bir lav gölüne düşmek muhtemelen en görkemli yoldur. Birçok filmde gördüğünüzün aksine vücudunuz sadece biraz yanmaz ve bataklıkta olduğu gibi yavaşça batmaz. Bunun yerine bir sürü havai fişek olurdu. Sıcak, erimiş lav, fırınınızdan 4 kat daha fazla sıcak bir sıvı kayadır. Ve insan vücudu esas olarak sudan oluşur. Bu tür ısıya maruz kaldığında buhara dönüşür, tabii ki patlayarak. It seems to have invigorated the activity. Ama ya tehlikeyi ne kadar çabuk öleceğinize göre değil de gerçekte meydana gelen toplam ölüm sayısına göre ölçmek istersek bunun için çok daha küçük boyutlara inmemiz gerekecek. Mikroskopik boyutlar. 1918'de grip, o zamanlar dünya nüfusunun %3'ü olan yaklaşık 100 milyon insanı öldürdü. Ancak vebanın hızla yayıldığı yerler daha da korkutucu. 1347 ve 1353 arasında Avrupa'daki herkesin 1/3'ü Yersinia pestis denen bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olan yarcıklı veba veya bubonik veba ya da kara ölüm nedeniyle öldü. Vebayı geçmişte bir şey olarak düşünmek kolay ama hala burada. Tabii ki şimdi tedaviye yardımcı olabilecek antibiyotiklerimiz var. Bununla birlikte toplam ölümler açısından veba ve grip Plasmodium parazitinin neden olduğu tehlikeye kıyasla hiçbir şey değildir. Sivrisinek ısırıklarının nedeniyle kanımıza girebilen ve sıtmaya neden olan bir mikroorganizmadır. İnsanlık tarihinin bütününde sıtmaya atfedilen ölümlerin sayısı inanılmaz. Araştırmacılar insan DNA'sının ve insan göçünün tarihini inceledi ve şimdiye kadar var olan tüm insanların yarısının sıtmadan öldüğü belirlendi. Bu nedenle tüm insanlık tarihi boyunca toplam ölümler açısından konuşursak sivrisinek ısırığı nedeniyle Plasmodium parazitinin kan akışına girebileceği her yer dünyadaki en tehlikeli yer olarak adlandırılabilir. Ama bir an farklı pencereden bakalım ve dünya ya da dünyanın yaratıkları yüzünden tehlikeli olmayan yerler hakkında konuşalım. Aslında sadece belirli bir yaratık hakkında konuşalım. Bizden, yani insanlar. La Oroya Peru'da cinayet oranı düşük ancak hava kirliliği yüksek olan bir maden kasabasıdır.
Kasabanın döküm işletmecileri hava kirliliği yaratır ve bunun yüzünden gazlar kasabanın içinde hapsolur. Bu da kasabanın havasında normalin 85 katı daha fazla arsenik olmasına neden olur. Ancak bu Rusya'daki Karaçay Gölü'ne kıyasla bir şey değildir. Dünya Nükleer Atık İzleme Enstitüsü tarafından dünya üzerindeki en kirli nokta olarak seçildi. Göl o kadar çok radyoaktif kirletici içerir ki gölün belirli kısımlarının yakınında sadece 1 saat beklerseniz ölümcül bir radyasyon dozu alabilirsiniz. Küresel Barış Endeksi ülkeleri ne kadar güvenli olduklarına göre sıralar. Suç ve siyasi yolsuzluk gibi bir dizi faktörü hesaba katarsak endekse göre en güvenli ülke İzlanda ve en az güvenli olan ise Somali'dir. Ancak nüfusa göre en yüksek cinayet oranı için Meksika'daki Tijuana'ya gitmemiz gerekecek. Burada her 100.000 kişiden 138'i öldürülüyor. Aynı zamanda Meksika'nın diğer 14 şehri de en çok cinayet işlenen ilk 50 şehirler listesinin başlarında bulunuyor. Kirliliği, özellikle Çernobil kazasını yeniden gözden geçirerek sonuçlandıralım. 26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer güç santralinde meydana gelen kazada reaktör kalbinin tümü binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Bunun sonucu olarak büyük miktarda radyoaktif materyal çevreye yayılmıştır. On gün boyunca yanan bu reaktörün çekirdeğinden dökülen radyoaktif izotoplar kitlesel tahliyeleri zorlamıştır. 4. reaktörün patlamasıyla ortaya çıkan radyasyon Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından tam 200 kat daha etkiliydi. İlk anda ortaya çıkan etkinin 2 metre kalınlığındaki betonu eritecek güçte olduğu ifade edildi. İnsan hataları ve reaktör tasarımındaki olumsuz yönler kazanın oluşumunda çok büyük rol oynamıştır. Bir arabanın frenlerinin ve emniyet sistemlerinin çıkarılıp yokuş aşağı bırakılması gibi bir deney yapmak uğruna reaktörün emniyet sistemleri devreden çıkartılmış ve güvenlik felsefesinden belirlenen çalışma şartlarının dışına çıkılmıştır. 2018'de Çernobil'i ziyaret etme fırsatını yakaladım. Tabii ki sadece belirli bölgelere gitmek şartıyla tur firmasının özel izni ile götürüldü. Gördüklerim karşısında söylenecek çok şey var. Evet, o siren sesiyle zaman duracaktı. O renkli şehrin Luna Parkı yalnızlığa terk edilecek, modern binalar zamanla çürüyecek, akşam giyinmek için ütülenen o gömlek yüzyıllarca dolapta sahibini bekleyecekti. Vatandaşlara kısa süreliğine gidiyoruz, geri döneceğiz denildiği için değerli eşyalarını geride bırakarak o otobüslere binerek uzaklaştılar. Fakat hiçbiri geri dönemedi. Bilinenin aksine bu Luna Park henüz faaliyete geçmemişti. Birkaç gün sonra açılışı yapılacaktı ve yerli halkın uğrak yeri haline dönüşecekti. Lakin olmadı. Faciadan önce insanların gelip yüzdüğü havuzun patlamadan sonraki hali fazlasıyla ürkütücü ve bir o kadar da düşündürücü. Şimdi 34 yıldan fazla bir süre sonra hala patlama bölgesinin birçok kısmı inanılmaz derecede ölümcül sayılıyor. Çernobil patlama bölgesinde 1986 felaketinden kaynaklanan radyoaktif kirlenmenin güvenli insan faaliyeti için çok yüksek seviyelerde kalacağı bu bölgede güvenli yaşamın 4000 yılında değil, 5000 yılında da değil, 6000'de değil, sonunda 22.000 yılında muhtemelen olacak. Ama orada insanlar olmadan patlama bölgesinin pek çok kısmı vahşi yaşamın, özellikle de patlama bölgesine gidebilecek, yaşayabilecek, üreyebilecek ve bizden güvende kalabilecek nesli tükenmekte olan türler görüldü. Bizler bir yeri hayatımızı
tehlikeye attığı noktaya kadar yıkmayı başardı ve ayrılmak zorunda kaldı. Ama bunu yaparken diğer yaşam formları için biraz daha güvenli halde bıraktı. Aşağıdaki açıklamada bulunan linklerden bu konuların tümü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Evde kalın, güvende kalın.